Yola çıktığımda benim yelken direğim henüz yoktu. Aradığım ağacı bulamamıştım. Sonra kürekle Mudanya'ya geldiğimde beni bölge sakinleri bir 94 yaşında bir Hasan amcayla tanıştırdılar, eski denizcilerden. Ben buradan Antalya'ya gideceğim deyince, oraya kadar da geldiğimi de duyunca çok sevindi. Bana dedi, yolda dedi Kurşunlu kasabası var. Kurşunlu kasabasında diyeceksin Cevat Usta'yı bulacaksın dedi. Benim selamı söyle dedi. O sana dedi bir ıhlamurdan yelken direği versin dedi. Benim yokken oradan bir şey değil. Benim adım Mehmet İhsan Banabak. Ben İzmit doğumlu, Avusturya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Benim kürek çekmek gibi bir hobim var. 6 yaşından beri denizlerde eğleniyorum. Benim eğlencem, tatilim genellikle deniz kıyılarıdır. Şimdi emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendime söz verdim. Son bir defa daha bir şöyle uzun bir kürek tatili yapmak istiyorum. İşte 1 Haziran'da İzmit'ten kısmet olursa yola çıkacağım. Hazırlanmakta olan teknem ile. Teknemi de Giresun'da Murat Gül diye değerli bir arkadaşım yapıyor. Tekne ay sonu gelecek. Tekneye bineceğim. Buradan niyetim 3 ay içinde eğer şartlar uyarsa, kondisyonum yeterse buradan Antalya'nın Çıralıköy'üne gitmek ilk hedefim. Ben 6 yaşındayken bu büyüdüm plaj yolunda bizim 3 haneydik. Başka hiç çepeçevre bir ev yoktu. Bizim bir kendi iskelemiz ve 3 tane de tekne vardı bizim 3 hanenin. Ben de o zamanlar benim çocuktum 6 yaşında. Benim büyüklerim yanına aldıklarında onlar da hep böyle heves edip kürek çekiyordum. Sonra böyle hep kendi kendime söylemeye başladım. Acaba bu körfez nereye açıyor, nereye gidiyor? Tek başıma böyle hep deniz kıyısında bütün yaz boyu, o zaman okula da gitmediğim için benim çocuk bahçemdi o deniz kıyısı. Ben hep önce karşıya bakıyordum, sonra bir de körfezin dışına bakıyordum. Karşıda da o zaman bu sazlıktı bu Başiskele tarafları. Ben kendime söz vermiştim. Ben bu denizleri tek başıma bir nasıl ileriye doğru gidebilirim diye. Bu tarafa yanaşın. Tamam. Tamam, tamam. Bir bayır aşağı. Şuradan bir el atar mısınız bir zahmet gör. Allahu Ekber. Çok sağ ol. Mehmet sen atla Mehmet. Gider şimdi. Ha. Dikkat et. Ha. Allah razı olsun. Ha. Ay maşallah. İlk fırsatım 13 yaşında oldu. 13 yaşında ablam ve eniştem de bir kendilerine 3 metre 90 santimlik bir kayık yaptırmışlardı. Motorsuz. Bir çift kürekli. Ben bu ara sıra bana bunu veriyorlardı. Ben bunu bizim plaj yoluna atlayıp karşıya kavaklık diyorduk biz oraya. Sazlıklar vardı. O kavaklığa tek başıma gidiyordum. Orada balık yakalıyordum böyle. İstavritler o zaman küçük karaçalar gibiydi. Onları yakalarken hep de dışarıya böyle İstanbul tarafına doğru hep hevesim, merakım vardı. Sonra biz İzmit'ten tabii ayrıldık. İstanbul'a geldik. İşte hayatımızda deniz sadece deniz kıyısından seyrettiğimiz deniz kaldı. Benim içimde hep bir ukde kaldı. Sonra hayatım gelişti. İşte okudum, evlendim derken fırsatını yakaladım. İlk bir fırsatımı
31 yaşında kafama koyduğumu yerine getireceğim dedim. Mola. Hepinizi seviyorum. Hadi güle güle. Yolun açık olsun. Bu 3 metre 90 santimlik kayıkla 13 yaşında başladım. Bu kayıkla tek başıma İzmit'ten gene plaj yolundan yola çıktım. 1992 yılının 1 Haziran günü. Hedefim Antalya'nın Çıralı köyüne gelmek idi ama Dalaman sahiline gelince Sarıgerme'den sonra o taşlık kısmında o günkü koşularda pilim bitti ve orada teknemi bıraktım ve orada tanıştığım bir Süleyman Bağcı diye bir beyefendiyle 12 çocuğu olan bir büyüğümüze, çiftçilik yapan bir büyüğümüze ilk teknemi sonucunda hediye de ettim. Bu şekilde ilk seyahatimi tamamlayınca denizi tanıdığım, özgüvenimi buldum. Yola çıktığımda benim yelken direğim henüz yoktu. Aradığım ağacı bulamamıştım. Sonra kürekle Mudanya'ya geldiğimde beni bölge sakinleri bir 94 yaşında bir Hasan amcayla tanıştırdılar. Eski denizcilerden. Ben buradan Antalya'ya gideceğim deyince oraya kadar da geldiğimi de duyunca çok sevindi. Bana dedi yolda dedi Kurşunlu kasabası var. Kurşunlu kasabasında diyeceksin Cevat Usta'yı bulacaksın dedi. Benim selamımı söyle dedi. O sana dedi bir ıhlamurdan yelken direği versin dedi. Dediği gibi de ben Kurşunlu'ya geldiğimde Cevat Usta rahmetli olmuştu ama oğlunu buldum. Ve bana ilk yelken direğimi kestirip verdi. Ondan sonra Kurşunlu'dan itibaren yelkenim de vardı. Acemiydim, iyi kullanamadım ama Marmara'yı hemen hemen yelkensiz geçtim. Çanakkale'yi geçtikten sonra Ege'ye açılınca güzel hafif meltemler başladı, kuzey meltemleri. Ben 1992'de Ege'ye açıldıktan sonra sonuçta ben İzmit'ten İzmir Dikili'ye kadar tek başıma kürek ve yelkenle geldim. Orada o zaman yeğenim Kaan da bana katıldı. O üniversite sınavından çıktıktan sonra yanıma geldi. Kaan'la 20 günde Dikili'den Bodrum'a geldik. Bodrum'a geldiğimizde daha önce planladığım gibi benim eski bacanağım Avusturyalı Wilfried Nagel geldi. Kaan indi ve Wilfried Nagel'dan da Dalaman'a kadar kürek çektim. Sonra yorulduk, bıraktık ve 50 günde İzmit'ten Dalaman'a gelmiş olduk.
ilk seyahatim. Hayatım boyunca onurla taşıdığım bir seyahat oldu ve tekneler bu ilk seyahatimi yaptıktan sonra içimde bir anı dikildi. Kendime olan saygım arttı, sevgim arttı. Denize olan güvenim ve dostluğum arttı. Bundan sonraki yıllarda devamlı o yaşanmışlığın birikimiyle yeni projeleri kafamda canlandırdım. Ama bunu her yıl şartlarım uygun olmadığı için her zaman yapamadım. Ama günü geldiğinde yapmaya planladım. 1999'da ikinci eşimle tanıştım. 1998'de tanıştım o Avusturyalı Mihail ile. Sonra ben Mihail'e annemin babamın doğduğu topraklar olan Rize'den yola çıkıp gene Antalya Çıralı projesi oluşturdum. Ben Mihail'e Mihi diyorum. Mihi'ye dedim ki bak benim böyle bir projem var, beraber yapmak ister misin dedim. O da kabul etti. Ben bu arada Avusturya'da mimar olarak çalışıyordum. Bir havaalanı projesini yapıyordum. O havaalanı projesini bitirdikten sonra Mihi'de çalıştığı avukatlık bürosundan 6 ay ücretsiz izin aldı. Birlikte Türkiye'ye geldik. Rize'ye gittik. Günlerce bizim istediğim şekle uygun tekne aradıktan sonra bir tane Limanköy mevkiinde bir Ahmet Girit diye değerli bir tekne yapımcısı ustadan 4 metre 90 santimlik bir ayna kış tekne satın aldık. Teknemizi donattık yelkeninde ve iki çift kürekle. Oradan da 26 Nisan'da 1999 yılı 26 Nisan'da yola çıktık. Ünye'ye kadar geldik. Bu arada genellikle hep kürek çektik ama Tirebolu'dan sonra Ünye'ye kadar bayağı bir yelken yaptık. Ünye'ye geldiğimizde havalar çok soğudu. Havalar çok soğuyunca biz rahatsız olmaya, hastalanmaya başladık. O arada da bir öğretmen beyefendi bizi gelip nereden nereye gittiğimizi sorunca bana dedi ki bak dedi buraya kadar gelinir ama dedi bundan sonra Çarşamba Ovası sonra Bafra Ovası var. O zamanlarda da ne liman ne bir şey var. Altyapı olmadığı için oralarda dedi çok denizler sığ olduğu için çok dalgalar köpürür yani dalyan yapar dedi. Oralarda bir kayı batırırsınız dedi kıyıya. Size bir şey olmaz ama dedi oralarda in yok cin yok aç kalırsınız susuz kalırsınız dedi. Bak dedi, şurada bir tane gemi var dedi. Bu gemi dedi Marmara Adası'ndan Ünye'ye mermer getirdi. Yükünü boşalttı. Bu şimdi bu gece dönüyor gene Marmara Adası'na. Siz Batı Karadeniz'e gidin sıcak sulara ulaşın dedi. Ve sonra gittik kaptanla görüştük. Kaptanı ikna ettik. Kaptan vinçle teknemizi alıp ambarına koydu. Bize de bir kamera ve 3 öğün yemek verdiler. 31 saat onlarla Ünye'den kalktık ta Karadeniz eresine kadar geldik. Gece 3'te bizi uyandırdılar. Bizi vinçle denize indirdiler. Vedalaştık. Oradan 5 kilometre kıyıya geldik. Gece karanlığında demir uzattık. Sabah bir kalktık. Cennete gelmişiz. Her yer Yunus balığı. Sabah kahvaltısı yapıyorlar. Biz de kalktık teknemizde çayımızı demledik. Kahvaltımızı hazırladık. Yola çıktık. Sonra biz Karadeniz Ereğlisi'nin kuzey kısmına indikten sonra geldik Karadeniz Ereğlisi'ne. Oradan Alaplı'ya geldik. Oradan geldik Akçakoca'ya. Sonra geldik Sakarya Nehri'nin ağzına. Biz ta Bağırganlı'ya kadar geldik. Bağırganlı'da da 4 gün karayel olduğu için biz bir limana sığındığımızda limanda bir balıkçı arkadaşla tanıştık. İsmail Demiröz ile. İsmail Demiröz de bizi ailesiyle yaşadığı, annesiyle, babasıyla, eşiyle, çocuklarıyla yaşadığı 2 katlı evinin üst katını bize misafirhane olarak verdiler. Bize gene 3 öğün yemek verdiler. 4 gün orada kaldık. Ve o köylen
Eşim bayanlarla, ben erkeklerle takıldım. 4 gün böyle örf ve adetlere uygun yaşayınca tam havalar düzeldi derken o zaman da Ağva Şile arasında askeriye vardı. Askeriyeden de kahvehaneye ilan asıldı. O önümüzdeki 6 gün teknelerin İstanbul'a doğru geçişi yasaktı. Top atışları yapılacağı için. Biz bir 6 gün daha beklememek için aslında bütün hevesim İstanbul Boğazı'ndan geçmekti. Onu gerçekleştiremedik ama ondan sonra oradan bir kamyonet kiraladık. Teknemizi kamyonete koyup gene benim ilk başladığım doğum yerim olan plaj yoluna geldik İzmit'e. İzmit'te amcaoğluna uğradık. Yemeğimizi yedik, duşumuzu aldık. Oradan teknemize bindik. Ta ki Kuşadası'na kadar. Biz bu teknede benim bu tekneyi seçme tercihim motorla ve benzin kokusundan, o zaman da burnum büyük olduğu için, daha da kokuyu algılama gücüm yüksek olduğu için beni hep rahatsız etmişti. Bir de motorun o titreşimi, kulaklarımda devamlı o uğultuyu duymak, doğayla iç içe olan iletişimin önünde bir duvar gibi duruyordu. Bir sis perdesi gibi. Ben bu her zaman çocukluğumdan beri beni rahatsız etmiştir. Ben eğer sırf kürekle veya yelkenli olunca, yani doğa ve motor olarak da kendimi gördüğüm için, çünkü spor yapmak istiyordum. Sağlığımı daha dinç yapıyordum. O zaman bana terapi gibi geliyordu. Çünkü kürek çekerken ben hayalimdeki fantezileri kafamın içinde film gibi seyrediyordum. Çünkü hep bakmakla olmuyordu. Beynim içinde de doğuşuyordu. Onun bir damak tadı vardı. Onu yakaladım. Ve denizli böyle kayıkta, kürekli olunca daha denize yakın, böyle elimi istediğim zaman suya atıyorum. Çok sıcak olduğunda kendimi serinletiyorum. Bunun avantajlarını ve yakıta ihtiyaç olmadığını, sadece yiyecek ihtiyacım olduğunu fark edince bu benim büyük bir tutkum oldu. Bu tutkuyu da sonuna kadar savundum ve bugüne kadar da getirdim. Yaptığıma da çok memnunum. Çünkü benim yaptığım gibi, benim bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 5, bilemedin 10 kişiye vardır ya yoktur bu mesafeler şeyinde. Onun da bir psikolojik tatmini var. Ne derseniz deyin, insanoğluyuz, egomuz var. Egomuzu tatmin etmenin yollarından bir tanesi de ben bu yolu seçtim. Ve bunu yaparken de gerçekten de herkesin korktuğu, anlattığı gibi bir tehlikeyle gerçek anlamda karşılaşmadım. Artı ne hırsızlık oldu, ne bir şeyim çalındı, ne benim önüm kesildi. Yani bu özgürlüğü sonuna kadar yaşamanın farkına vardıktan sonra bunu çocuklarıma da aktardım. Çay neredesin, neredesin sevgili çay? Hayat kolay, zorlaştıran biziz. Bunda temiz yıkanmış elbiselerim var. Bir de kaşar. Bunu yani geçici olarak buraya koydum. Bu şeyler de hazır değildi. Bu benim gardırobum. Çünkü buna ıslanmaz bu. Bu işleri yaparken de herkesin sorduğu genellikle sorular şu. Yani nasıl yatıyorsunuz, nasıl yiyorsunuz derken ben her zaman yanımda bir uykutuğumu bulundurdum. Belli bir ısı seviyelerine kadar olan. Onun dışında her zaman bir tane kalın yorgan bulundurdum. Bir tane deniz yatağı bulundurdum. Bir tane çadır bulundurdum yağmurlu durumlarda veya çok sivrisinek olduğu zamanlar. Bazen çadırı hatta kayığın içinde kurdum. Bazen de sakin bir kumsalda bir yerlerde veya toprak parçasında her zaman kendime barınacak bir sakin ortam bulabildim. Teknede de benim her zaman mutfak takımı olan tavam, tencerem, tabağım, bardağım, çayım, çaydanlığım, tüpüm her zaman yanımda olmuştur.
bunları her zaman her yerde bulabildiğim için de Türkiye gibi bir ülkede de çok sık yerleşim birimleri olduğu için buzdolabı olmamasına rağmen her zaman yiyeceğimi buldum. Hem taze meyveyi, sebzeyi alabildim, peynirimi barındırabildim, tereyağımı hatta bile barındırabildim. Pek balık tutmadım. Balıkçılığa karşı ayıracak hiçbir zamanım olmadığı için ben daha çok gezginim. Yani sabah güneşiyle kalkıyordum, kahvaltımı yapıyordum yanımdaki partnerlerle birlikte ve akşamları da yorulduğum zaman veya hava uygun olduğu sürece ortalama günde 8 saatte kürek çekiyordum. Bunun dışında çok güzel rüzgarları Ege'de yaşadım. Ege'nin rüzgarları Haziran, Temmuz, Ağustos rüzgarları her zaman kuzeyden güneye estiği için de akıntılar aşağı doğru olduğu için ne rüzgara karşı ne de akıntıya karşı pek kürek çekmediğim için daha bir zevk alabildim. Marmara ise daha yelken rüzgarları pek erken başladığım için her zaman denk gelmedi ama Marmara'nın da büyük dalgaları olmadığı için daha kolay yol alabildim. Ben eşimle yaptığım seyahatten sonra aradan tabii yıllar geçti. Geldi 2012 yılına doğru. Benim Avusturya'da 1989'dan beri çok kankam bir Avusturya arkadaşım vardı, Tommy. Kendisini Ocak ayında kaybettik. Tommy 2000'li yılların başlarında MS hastası oldu. Pek böyle yürüyemez, tutunmadan yürüyemez, sallanarak yürüyen bir arkadaştı. İşte böyle 45 yaşlarına geldiğinde böyle bir krize düştü. Yaşamdan soğudu. Yani ben niye yaşıyorum, amacım kalmadı gibilerinden böyle intihar edecek pozisyonlara geldiğinde benim de aynı zamanda da aradan 12-13 yıl geçmiş, kürek çekmemişim. Bayağı bir doğmuşluğum var, özlenmişliğim vardı. Ben bu ikisini bir arada bir taşla iki kuş vurayım diye Tommy'ye dedim ki gel dedim birlikte Türkiye'de bir kürek çekelim. Onun için de fazla uzun bir mesafe seçmedim. Ayvalık'la Çıralı arasını gene seçtim. Ve daha önce Giresun'da ilk Karadeniz seyahatinde tanıştığım Murat arkadaş da tekne yapımcılığına başladığını söyleyince kendisine tekne sipariş verdim. O tekneyi Ayvalık'a gönderdi bize. Oradan da Tommy ile birlikte biz Ayvalık'tan yola çıktık. Biz Tommy ile Çandarlı'ya gelmeden Denizköy diye bir yere geldikten sonra benim planım oradan Foça'ya geçip Foça'dan Karaburun'a geçmekti. Daha önce yaptığım, bildiğim rotalardı. 2 kere geçtiğim rotalardı. Biz çıktığımızda o gün tam yola çıktık saat sabah 3'te. Ben dedim gün ağarmadan karşıya geçeyim. Ama bir Körfez'den dışarıya doğru yani doğudan Poyraz gibi sert bir rüzgar gelince ben Foça karasına ulaşamadım. Motor kullanmadığım için sadece kürek olduğu için yelkenlimde öyle bildiğimiz profesyonel alttan salmos olan tekne değil, kürek tekne olduğu için biz Midilli, Karaburun, Foça ve Bademli arasında denizin ortasında kaldık. Her neyse çok sıkıştık. Sonra Alarga'da bekleyen bir yük gemisi vardı, konteyner gemisi. Ali Ağa'ya sıra bekliyordu. Onun arkasına gittik. 2 saat onun arkasında Süt Liman, ondan beraber kaydık. Böyle batıya doğru. Ondan sonra orada 2 saat dinlendikten sonra lodos geldi. Sert bir lodos. Biz lodostan geri döndük Çandarlı'ya. Çandarlı'da da 3 gün bu lodosun etkisi çok sertti. Yağmurlar da sertti, havalar da soğudu. Bu sefer gene bir bıkkınlık geldi. Kamyona yükledik teknemizi, geldik Akbük'e. Sıcak sulara indik. Sonra Akbük'ten Tommy ile birlikte biz Gümüşlü'ye kadar geldik. Benim çok sevdiğim amcaoğlum, kankam Muhsin Banabak ile buluştuk. Akbük'ten itibaren Muhsin, ben, Tommy önce Bodrum'a geldik. Bodrum'dan Knidos'a atladık. Knidos'tan Datça'ya geldik. Bu sefer de daha önce de benim eşimin halasının kızının kocası olan
sevgili arkadaşım Geralt'le daha önceden sözleştiğim için teknede de en fazla 3 kişilik yer olduğu için Datça'da Muhsin indi, Geralt bindi. Biz Geralt, Tommy, ben Datça'dan Bozburun'a gittik. Sonra Tommy hayatta olan sevgisi, enerjisi arttı, iştahı açıldı, bedeninde bayağı bir ilerleme oldu. Bu enerjiyle 2012 yılından 2026 yılına kadar 14 sene Tommy yaşadı ve Tommy'ye ben her hafta Avusturya'da benim evimden 40 kilometre ötede her hafta bir gece gidip kalıyordum. Ben böyle kahvelere, barlara gitmiyordum. Tommy'ye gidiyordum. Her hafta ona Türk yemekleri pişiriyordum. Şimdi sohbet ediyorduk. Genellikle de geçmişten anlatıp gelecek hayalleri kuruyorduk. Elimizdeki şartlar ışığında. Bu arada bir gün Geralt'le buluştuğumuzda bana dedi ki İhsan dedi senin bu Tommy ile yaptığın proje gibi bir de ben seninle bir proje yapmak istiyorum dedi. Ondan sonra ben de o arada bu dediği anda da bizim Linz'e geçen Tuna Nehri'nin üzerinde bulunan Nibelingen Brücke'de tam bunu konuşurken benim de aklıma hep buradan Tuna Nehri'ne gitmek geliyordu. O da bir tarihlerde anlatmıştı. O da çocukluk hayali. Tuna Nehri'ni geçmek. Ben de o ara Tuna Nehri'ne köprüden tükürdüm. Bak dedim bu tükürüğüm ta İstanbul'a, İzmit'e kadar gidiyor dedim. Bu sular oraya akıyor. Dedim beraber buradan İzmit'e, benim doğduğum yere, senin doğduğun yerden benim doğduğum yere kürek çekelim dedik. Kararlaştırdık. Sonra bir sene sonra gene bu Murat arkadaşımız, Giresun'daki Murat Gül arkadaşımla telefon ettim. Anlaştık. O tekneyi yaptırdı. Onu tır firmasıyla Linz'e getirdik. Oradan yola çıktık birlikte Geralt'le ve 50 günde Tuna Deltası'nın en sonundaki sağ tarafında Köstence'ye doğru olan Ramüs Gölü'ne kadar geldik. Bu gelirken de biz sınır olarak Avusturya'dan, Viyana'dan geçtik. Sonra geldik Slovakya'ya, Bratislava'dan geçtik. Oradan geldik Macaristan'a, Budapeşte'den geçtik. Macaristan'dan çıkınca Schengen'den çıktık. Diğer Avrupa ülkelerine başladık. Hırvatistan'dan geçtik. Sırbistan'dan 3 hafta gittik. Sonra Romanya'da 1034 kilometre gittik. Geldik Tuna'nın deltasına. Delta çok güzeldi. Biz deltaya gelince Tulca diye güzel bir şehir var. O bölgenin en büyük şehri. Biz Tulca'ya geldik. Tulca'dan sonra Karadeniz'e açılmak için bir büyük teknelerin, gemilerin gidemeyeceği ama küçük kayıkla gidilebilecek bir Ramüs Gölü diye bir yer vardı. Sonra o Ramüs Gölü'ne yapay kanallardan 28 kilometrelik bir kanaldan geçip böyle botanik bahçesi, her yer yemyeşil. Oradan geçip Ramüs Gölü'ne geldik. Ramüs Gölü'nden de bir 15 kilometre gidiyorsun Köstence'ye doğru. Tam böyle Karadeniz'e açılan bir kanal var, bir köprü var. Onun oraya 5 kilometre kadar Yurilovska diye bir kasabaya geldik. Şakır şakır yağmur başladı. Ondan sonra hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. 3 gün bekledik havanın ısınmasını. Ondan sonra hava raporları önümüzdeki 2 haftada çok 0 derecelerde gösterince bizim de tadımız kaçtı, keyfimiz kaçtı. Ayırdığımız zamanda bitmek üzereydi. Şeye karar verdik. Kararı da ben verdim. Çünkü Geralt'ın zaten vakti yoktu ama ben tek başıma da gitmeyi de göze almıştım. Bitirmeye karar verince tekneyi ne yapacağız? Böyle şimdi kayıtlı bir tekneyi rastgele de bırakamayacağımız için liman başkanlığına gittim. Bir baktım bir sevimli bir beyefendi, liman başkanı. Bulgaristan asıllı bir Romanya vatandaşıydı. Kendisine bu tekneyi hediye edeceğimi söyleyince gözlerine inanamadı. Gözleri böyle pırıl pırıl açıldı. Önce doğru mu anladım deyip oğlunu da çağırdı. Çünkü kendisi pek İngilizce bilmiyordu. Sonra şey yapınca ben dedim bir şartla bunu size satış sözleşmesiyle vermek istiyorum. Bana 1 lira vereceksiniz dedim. Karşılığında bir kontrat yapacağız ki tekneyi sizin adınıza kaydınız olsun. Benim için de
Bir daha hukuki sorun olmasın dedik. Öyle de yaptık. Veda ettik. Döndük trenle Avusturya'ya. Müzik